Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayfamda çokça ilgi gören çiçekli çantamın yapımıyla karşınızdayım. Öncelikle sizden küçük bir ricam olacak arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir de videolarımın kenarında zil işareti var. Bunu da açtığınız zaman video yüklenir yüklenmez hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi arkadaşlar bu tasarım tamamen bana aittir. Başka bir yerde göremezsiniz. Görseniz de zaten büyük ihtimal bu videodan alıp yapılmış olacaktır ya da bakılarak yapılmış olacaktır. Çünkü daha önce hiçbir yerde yok. Sayıları, şekli, modeli tamamen bana aittir. Şimdi arkadaşlar çantaya başlamadan önce şöyle göstereyim. Bakın altı bir yuvarlak taban. Yukarıya doğru şöyle çan şeklinde gidiyor. İçi bakın bu şekilde oldukça geniş. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken önce taban kısmından başlayacağız. Bu gövde kısmına ip yürütme kullandım. Önce yuvarlak tabanla başlayacağız arkadaşlar. Ben şimdi bu videomda sadece bu çantanın yapımını göstereceğim. Üstünün işlemesi size kalmış. İşlemeyi de ayrı bir videoda göstermeye çalışacağım arkadaşlar size, ama bu videoda olmayabilir. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada çantamız iki bölümden oluşuyor arttırımı. Bakın şuraya işaretleyicimi koydum. Buradan buraya kadar 3 sefer bir arttırmamız var ve aynı sayıda. Buradan yukarıda arkadaşlar bakın. Buradaki arttırmamda burada da 2 sefer bir arttırma yapıyorum. Burada arttırma sayıları farklı. Şimdi o yüzden buraya bir işaretleyici koydum. Onu yeri kaybolmasın diye size anlatacağım. Öncelikle yuvarlak tabanıyla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi yuvarlak tabanı için gereken arkadaşlar ben kağıt ip kullanıyorum. Çile olarak alıyorum ve orta kalınlıkta. Burada dikkat etmeniz gereken yeni başlayan arkadaşlar için. Bakın şöyle yaklaştırayım. İpinizin çok kalın olmaması ve bu şurada büklümleri var. Şöyle göstereyim. Netlemedi. Evet. Bakın bu büklümlerin çok sıkı olmaması, bakın şu şekilde. Eğer bu böyle çok sıkı olursa ipiniz çok sert olur. Çok gevşek olursa da ipiniz yumuşak olur. Yaptığınız çantada yumuşak durur arkadaşlar. Ve kesinlikle yumuşatma işlemi önermiyorum ve kullanmıyorum da. Hiçbir şekilde ipimi yumuşatmıyorum. Ve 3,5 milim tığ kullanıyorum arkadaşlar. Şunu soran çok arkadaş oluyor. Bu saç tokası arkadaşlar, ben yaparken biraz sıkı istediğim için çok fazla sıkıyorum. Şurası elimi acıtıyor diye böyle bir yöntem buldum. Bana iyi geliyor. Denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Şu şekilde bakın, tuttuğum zaman şuraya çok bastırdığım için şuramda böyle bir sert baskı hissediyorum, ama bunu takınca biraz hafifledi gibi. 3,5 milim silikon bir tığ kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi taban yapımına geçeceğiz. Bir de şöyle ilmek belirleyicim var. Pardon, ayraç. İsterseniz tel toka, isterseniz ip bile kullanabilirsiniz. Kanca, ne varsa elinizde. Şimdi tabanımızı yapmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi yuvarlak taban yapacağız. Kanalımda yuvarlak taban yapımını göstermişim ama tekrar burada ayrıntılı bir şekilde göstereyim dedim. Şimdi tabanımı tek kattan öreceğim arkadaşlar. Siz çift katta ip yürüterek örebilirsiniz. Tek kat dediğim, pardon kusura bakmayın. Hani normalde şu gövde kısmında ip yürütüyorum arada. Ama bu tabanda yürütmedim. Çünkü taban yaparken ip yürütürken biraz kasma olabiliyor. Hani denedim açıkçası ama pek memnun kalmadım sonuçtan. Ama ipiniz çok ince ise, hani o şekilde seviyorum derseniz, arada burada da ip yürütebilirsiniz. Ama benim ipim oldukça güzel ve böyle tok bir yapıya sahip. Burada gerek duymadım açıkçası. Şimdi ama dediğim gibi siz yürütmek isterseniz burada da yürütebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir sihirli halka oluşturuyoruz. Onu da bakın şu şekilde. Ben şöyle yaklaştırayım. Şöyle şu şekilde bakın, parmağımızın etrafına bir tur ipimizi doluyoruz. Şöyle tığımızı şöyle içinden geçiriyoruz. Ve toplam şimdi bir tane kilit zinciri, bunu saymıyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 tane sık iğnemiz olacak. Bakın bu şu an bir tane gibi görünüyor. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Üçüncüyü yapıyoruz. Dördüncüyü. 5 ve 6. Şimdi bunları şöyle bakın şuradan sayabilirsiniz.
Şurada başaklar görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tane yaptık arkadaşlar. Şöyle uçta bıraktığımız ipi yavaşça çekin. Çok da hızlı çekmeyin. Kağıt ip kopabilir. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bu ipi ben arada yürüteceğim ve kaybedeceğim arkadaşlar. Bunu arada işleyeceğim. Daha sağlam oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada şu başlangıç noktasına geldik. Buraya batıyoruz. Şimdi ilk sıramızı bütün şöyle bütün sık iğnelerin başına ikişer kez batarak tamamlayacağız. Yani 6 adet. Şimdi buraya da bakın ilk yaptığımın üstüne hemen şöyle ilmek belircemi taktım. Yerimiz kaybolmasın. Şimdi arkadaşlar şimdi bir kere battım bakın. Aynı noktaya bir daha batıyorum. Yani bir sık iğnenin üzerine 2 kere sık iğne yapıyoruz. Çift dediğimiz olay. Sonra yanındakine geçiyoruz. Şimdi bakın bir daha aynı yere batıyoruz. Bakın 2. Şimdi bu arada şu ipimi de burada gizleyeceğim arkadaşlar ve bunu şuraya gelince öreceğim altta. Şimdi tekrar yanındakine ikişer tane, yani 6 tane olan sık iğnemiz bu sırada 12'ye çıkacak. Şaşırırsanız mutlaka kancadan itibaren sayabilirsiniz. Şimdi yanındakine geçiyorum. Buraya da 2. Şimdi arkadaşlar bakın şurada ipim vardı ya, ben şimdi bunu biraz buradan yürüteceğim. Sonra kalanını bir daha yürüteceğim. Bu şekilde yapınca da daha sağlam oluyor gibime geliyor benim. Bakın şöyle ucunu. Sonradan kesebilirsiniz tabi. Kalan kısmı. Şimdi bakın arkada şu ipimin kalan uzattığım kısmı var ya, orayı da öreceğim. Şimdi yan taraftakine de 2. Bakın bu ipimi de alayım. Üstünden şöyle geçireceğim. Buraya da 2 tane ve sonuncu sık iğnedeyim. Onu da tekrar bakın şu şekilde alttaki, bakın şu ipimi de alıyorum. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar evet arkadaşlar bakın sonuncuya da 2 tane yaptım. Toplamda 12 tane şöyle başak örneğim olması lazım. Kanca ile birlikte bunu da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 bakın 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi arkadaşlar normalde ben bu yöntemle yapıyorum. Siz de bu yöntemle yapabilirsiniz. Çiftler üst üste gelmemesi gerekiyor. Çünkü eğer şimdi çiftleriniz üst üste gelirse bu altıgen olur arkadaşlar. Bunun olmasını istemediğimiz için kaydırma yapıyoruz. Yani çiftleri çiftlerin üstlerine getirmemeye çalışıyoruz. Şimdi bunu da ben şu şekilde yapıyorum. Şimdi buradan ilmek belircimi aldım. Hemen takacağım. Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift yapacağız. Önce şurada önde gelen, yani ilmek belircimi çıkardığımız yere bir tane tek yapıyoruz. Hemen bunu buraya takıyoruz. Şimdi bu ilk sırada belli olmayacak zaten. Bu kaydırma işlemini çiftlerde yapacağız. Yani şimdi bir tek bir çift yapıyoruz. Bir dahaki sırada iki tek iki çift yapacağız. İki tek sayı olduğu için bu iki tek olan sayıyı birer birer böleceğiz ve böyle kaydıracağız. Şimdi arkadaşlar bakın bir tek yaptık. Yanındakine şöyle bir çift yapıyoruz. Şimdi bunu da arada ben yürüteceğim tabi arkadaşlar. Bakın bu sadece böyle kalmayacak. Bakın şöyle bunu böyle işlerken yürüteceğim. Hem daha sağlam olacak hem de görünmeyecek. Şimdi yanındakine bir tane tek yapıyorum. Şimdi yanındakine bir tane çift. Yani aynı sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak. Şimdi yanındakine bir tane tek. Yanındakine bir tane çift. Şimdi yanındakine bir tane tek. Bakın. Yanındakine bir tane çift. Yanındakine bir tane tek. Yanındakine bir tane çift.
Yanındakine bir tane tek. Şöyle. Şimdi en son çiftimiz kaldı. Çünkü tekle başlamıştık. Tekle başladığım sırada mutlaka sıra sonu çifte biter arkadaşlar. Bunu atlamayalım. Şimdi buraya da çiftimizi yapıyoruz. Bakın bu arada da ipimi arkadan yürütüyorum yani. Şu kalan ipimi. Şimdi bakın çiftle bittik. Şimdi arkadaşlar bir tek bir çift bir tek bir çift yapıp sıramızı tamamladık. Şimdi iki tek bir çift. Yani iki tek iki çift sayı olduğu için bunu burada bir bölüyoruz. Çünkü bakın arkadaşlar buraya iki tane tek yaparsak çiftimiz gene burada çiftin üstüne gelecek. Bakın bir tek bir tane daha tek yaparsak buradaki çiftin üstüne çift gelir. Çift gelirse köşeli bir görüntü oluşur. Bunu istemeyiz. O yüzden sadece çift sayılarda bu ayırma yapacağız. Yani 2 tek bir çift, 4 tek bir çift, 6 tek bir çift. Yani bu çift sayıları böleceğiz sadece. Normal tek olan sayılar aynı şekilde örüp gideceğiz. Şimdi burada ilmek belircimizi çıkarmıştık. Buraya 2 tekin birini yani bir tanesini buraya yapıyoruz arkadaşlar. Bu sadece başlangıçta geçerli oluyor. Şimdi bir tanesini yaptıktan sonra hemen yanına çift yapıyoruz. Çiftimizi yaptık. Yani aynı noktaya iki kez battık. Şimdi arkadaşlar buradan sonra hep aynı şekilde gidiyor. Yani iki tek bir çift. Yani normal düzene giriyor. Sadece bu bölme işlemini başlangıçta yapıyoruz. Şimdi şuraya da ilmek belircimizi takıyoruz. Bakın şurada şu bir tekimizin başına takıyoruz. Bir tek yapmıştık. Bir tane çift yaptık. Şimdi iki tane tek yapıyoruz. Bir buraya tek yaptık. Bir de buraya tek yapıyoruz. Şimdi bir tane çift yapıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. Şimdi bir tane tek, bir tek daha yani iki tek yan yana ve bir tane çift yapıyoruz. Evet, şimdi iki tane tek yani bir tek bu tarafa yanına bir tane daha tek. Evet arkadaşlar. Şimdi yanına bir tane çift yapıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi yanına tek. Bir tane daha tek. Şimdi bir tane çift yapıyoruz arkadaşlar. Yani iki tek, bir çift. Çiftimi de yaptım. Şimdi arkadaşlar bir tane daha tek yapıyorum. Bir tane daha tek. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Şimdi burada sıra sonunda arkadaşlar bakın bir tane sık iğnem kaldı. Buraya da bir tek yapıyoruz. Nasıl başlangıçta hani bir tane tek bir çift yapmıştık ya. Normalde sıramız iki tek bir çiftti. Bu iki tekin işte bakın. Bir teki burada kalmış oldu. Bir teki de burada kalmış oldu. Yani iki tek aslında olmuş oluyor. Sadece biz bunu kaydırarak çiftin üstüne gelmesini engelliyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 tek bir çift sırasındayız. Burada hiçbir bölme işlemi yok. Dediğim gibi tek sayılarda bölmüyoruz. Çift olan sayılarda bölüyoruz. Şimdi buraya hemen ilk tekimi yapıyorum. Hemen şöyle ilmek belircimi buraya hemen takıyorum. Şimdi bir bakın 2 3 3 tane tekimi yaptım. Hemen bir çift yapıyorum. Bir çift yapıyorum. 3 tek. Bakın 3 tek. Şimdi bir çift yapıyorum. Şimdi 3 tek yapıyorum. 2 3 tek. Şimdi bir çift. Bakın 3 tane tek. Üçüncü tekim. Şöyle
Şöyle elimle de düzeltiyorum. Bu arada kağıt el ütüsü çok önemlidir arkadaşlar. Her yaptığınız sırada mutlaka elinizde düzeltin. Şimdi 3 tek, 1 çift. Bir, iki, üç tek, bir çift. Şimdi tekrar 3 tane tek. Bakın. Sıra sonu çiftle biter arkadaşlar ve biz de çiftle bitiyoruz. Bakın 3 tek ve 1 çift. Tek sayıyla başladığım sıranın sonu her zaman çiftle biter. Şimdi arkadaşlar burada şimdi 4 tek 1 çift sırasına geçtik. Burayı da gösterdikten sonra çantanın bitmiş haline kadar ben öreceğim. Zaten mantığı anlamış olacaksınız büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar bu tabanım benim 11 tek 1 çift olana kadar ördüm. Tabanımı 11 tek 1 çift. Şimdi ben de burayı 11 tek 1 çift olana kadar öreceğim. Şimdi tekrar bir 4 tek 1 çift yani çift sayısını aklınızın karışabileceği nokta çünkü sadece burası. Burayı kavradınız mı zaten yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 4 tek desek de 4 çift sayı olduğu için bakın burada bu çift sayıları bölüyorduk biliyorsunuz. Şimdi 2 tane buraya tekimizi yapacağız. Şimdi başlangıcımızda bir tekimizi yapalım, hemen şuraya ilmek belirleyicimizi hemen takalım. Bakın bir tane daha tekimizi yapıyoruz. 4 tek yapacaktık. İkisini bu tarafa ayırdık. İkisi de bu sıranın sonunda kalacak arkadaşlar. Yani yine burası 4 tek olacak. Ama dediğim gibi üstüne gelmesini istemediğimiz için burada bir bölme işlemi yapıyoruz. Şimdi 2 tekini yapınca bir çiftimizi hemen buraya yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir çiftimizi yaptık. Şimdi geri kalan 4 tek yapacağız. Yani aynı şekilde devam ediyor. Sadece şu başta bu ayrım işlemi oluyor. Şimdi 4 tane tek. 2 3 4. 4 tane tek, bir tane çift. Yani aynı noktaya 2 kere sık iğne. Şimdi 4 tane tek, yani her bir sık iğnenin üzerine bir sık iğne. 2 3 4. Şimdi bir adet çift. Bakın. Şimdi tekrar 4 adet tek. Şimdi bir adet çift. Şimdi 4 adet tek sık iğne. Bir adet çift. 4 adet tek. 3 4. Şimdi bir adet çift. Bakın arkadaşlar, sıra sonunda 2 tane tekimizin kalmış olması lazım. Bakın 1 ve 2. Buraya da bir tane tek, bir tane de yanına tek. Yani toplamda şu ilmek aracıyla bakın sağında ve solunda ikişer tane kalıyor. Burası 4 teke tamamlanmış oluyor. Yani mantığımızı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şimdi 5 tek bir çift sırasına geleceğiz. Burada hiçbir bölme işlemi yok. Direkt buradan başlıyoruz. İlmek aracından 5 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Ta ki 11 tek bir çift olana kadar tabanımızı büyüteceğiz arkadaşlar. Burada tabanımızı büyüttükten sonra 11 tek bir çift yaptıktan sonra ben size ölçüsünü de vereceğim ama önemli olan dediğim gibi zaten aşağı yukarı aynı ölçülerde olur. Ama dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre falan değişebilir. Ben yaptığım sayı size vereceğim.
Taban bitince de ölçerim sizin için. Şimdi bu tabanım 11 tek bir çift olana kadar yapacağım. Ütüleyeceğim ve geleceğim arkadaşlar. Üst tarafına geçeceğiz örgümüzün. Yani bu kısmına geçeceğiz. Şimdi ben bunu büyüteyim, ütüleyeyim ve geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tabanımı bitirdim. 11 tek bir çift olana kadar tabanımı genişlettim ve ütüledim arkadaşlar. Şimdi ölçüsünü vereyim size. Hani dediğim gibi herkesin ip şeyi farklı olabilir ama sayılar bu şekilde. Bakın arkadaşlar, 16 santimlik bir tabanım oldu. Şimdi arkadaşlar burada ilmek belirleyicimi çıkartmıyoruz. Şöyle şu alt kısma takacağız ve bu burada kalacak ki şu şekilde, bakın şurada. Hani arttırım yerlerimiz belli oldukça yukarı doğru çıkartacağız. Hani kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar başlangıcımızda normalde tabanda iplik yürütmedim ama gövde kısmına ip yürüterek yapacağım ki daha tok bir görüntüsü olsun üst kısmın. Şimdi arkadaşlar şurada ilmek belirleyicimi bakın. Şimdi buradan alıyorum. Şöyle bakın şuraya koyuyorum. Ön kısmına doğru. Şimdi arkadaşlar burada normalde burada ilk arttırmamızı yapacağız. Bu ilk arttırma yaptıktan sonra 6 sıra hiç arttırma yapmadan düz sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şimdi arttırma sıramız şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada zaten bir çiftle bitmiştik. Şimdi 6 tane tek yapıyoruz arkadaşlar. 1 Pardon. Bu arada ip yürüteceğiz. Onu unutmuşum. Şimdi geri geldim. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şöyle ipimi alıyorum. Şöyle arkadan doğru bunu da yürüteceğim. Şimdi ipimi koyuyorum bu şekilde. Şöyle. İpimi koyduktan sonra arkadaşlar örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 adet sık iğne yaptıktan sonra bir tane çift yapıyoruz. Yani arttırıyoruz. Bir tane çift yapıyoruz. Yani aynı noktaya 2 kere batıyoruz ve artırım yapmış oluyoruz. Tekrar 6 adet. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet tek sık iğne ve sonrakine bir adet çift. Şimdi arkadaşlar bu sırayı hep böyle tamamlayacağız. Şimdi 6 tek bir çift. İpim dolandı. Şimdi 6 tek bir çift, 6 tek bir çift şeklinde bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. İlmek belirleyicinin olduğu yere kadar geleceğim. Burada dediğim gibi burayı tamamladıktan sonra üst sıraya çıkacağız. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi ilmek belirleyicinin olduğu yere kadar geldim. Az kaldı. Şimdi burada bakın 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6, bir tane daha kaldı. Bu bir tane yapıyorum tek. Çift yapmıyorum sonuna arkadaşlar. Neden? Şöyle diyeyim. Şurada çiftle başladığımız için zaten burada bir arttırmamız var. O yüzden burayı çift yapmadım. Sıkıntı değil. Siz isterseniz yapabilirsiniz ama ben yapmıyorum. Çünkü zaten aralarında 6 tane sık iğne olmuş oluyor. En fazla 7 tane, yani son kalan şeyi. Eğer 10 tane yani 11 tane kalsaydı gene buraya bir çift yapıp 4-5 tane, mesela 4 taneden sonra tek yapardım. Ama burada bir tane kaldığı için buraya çift yapmaya gerek görmedim. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ilmek belirleyicinin oraya geldik. Şimdi artık arttırma sıramızı yaptık arkadaşlar. Burada ilk arttırma sıramızı yaptık. Şimdi 6 sıra hiç arttırma yapmadan bu ipi de yürüterek sık iğnelerin üzerine birer sık iğne yaparak düz sıramızı öreceğiz arkadaşlar. 6 sıra. Bunu da şu şekilde sayıyoruz. Bakın burada şurayı şimdi burası arttırma sıramız. Buradan üstten doğru sayacağız. 1, dediğim gibi şimdi 6 sıra
döne döne düz sık iğne örüyoruz. Arttırma yok. Şimdi 6 sırayı yaptıktan sonra tekrar geleceğiz arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde 6 tek bir çift sıramız olacak. Bu şekilde sıramız 3 sıra, bakın şöyle, bakın şurada, bakın birinci arttırma sıramız var. 1 2 3 4 5 6. İkinci arttırma sıramız 1 2 3 4 5 6. Üçüncü arttırma sıramız 1 2 3 4 5 6. Bakın 3 kere arttırma sıramız var. Bu 3 kere arttırma sıramızda şu ilmek belicinin olduğu yere kadar 6 tek bir çift yapıyoruz ve 6 sıra düz sık iğne örüyoruz. 3 kere bu arttırımı yapıyoruz arkadaşlar, dipten doğru. Şimdi tekrar dediğim gibi bu 3 sıra arttırımı yaptıktan sonra burada arttırım sayım değişecek. 3 sıra aynı şekilde arttırma yapacağız. Şimdi ben ilk sırayı gösterdikten sonra tekrar size bir arttırım sırasını göstereceğim. Ondan sonra zaten dediğim gibi sıra buraya gelene kadar aynı şekilde hiç değişiklik olmadan arttırımımız aynı şekilde olacak. Şimdi ben bir 6 sıra arttırım düz sık iğne yapayım. Sonra arttırım sırasında görüşeceğiz tekrar. Evet arkadaşlar, bakın 6 sıra hiç arttırım yapmadan düz sık iğne ördüm. Burada bakın şu arttırım sıram, burayı saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 sıra düz sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar tekrar arttırım sırasına geldik. Şimdi şuradan bakın şöyle ilmek beliricimi alıyorum, şuraya çıkarıyorum. Şimdi burada arkadaşlar tekrar bakın şöyle bir tane çift yapıyorum. 6 tek. 3 4 5 6 tek, yine bir çift. Şimdi arkadaşlar 6 tek bir çift, 6 tek bir çift şeklinde bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Sonra arkadaşlar tekrar 6 adet sık iğne sırası arttırım yapmadan, ondan sonra bir kere daha 6 tek bir çift yapacağız ve tekrar 6 sıra sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Sonra şurada bakın işaret belicim var. Burada arttırım sırasını değiştireceğim. Şimdi dediğim gibi tekrar 6 sıra 6 tek bir çift sıramızı yapıyoruz. Tekrar 6 sıra sık iğne sıramız, sonra tekrar bir kere daha 6 tek bir çift sırası yapıyoruz. Tekrar 6 sıra sık iğne örüyoruz ve sonraki arttırmamız değişik olacak. Şimdi bu sıraları tamamlayıp geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 1 burada, 2 burada, 3 adet 6 sıra 3 adet 6 tek bir çift sırası yapıyoruz. Aralarına da 6 sıra sık iğne yapıyoruz hiç arttırım yapmadan. Şimdi ben oraya kadar öreceğim. Ondan sonra burada bakın çantamız farklı bir arttırım. Burada arttırım sayısını değiştirdim. Çünkü çanta genişledikçe arkadaşlar ilmek sayılarımız artıyor. Bu üst kısmını ilmek sayılarını değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü çok böyle çam bir görüntü istemediğim için arttırma sayılarına değişiklik yaptım. Şimdi dediğim gibi bu 6 tek bir çift sıralarını tamamlayalım. Diğer arttırma sıralarını geçince devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın son burada arttırım sırama kadar geldim. Bakın bir tane burada arttırım yaptık. İlk başta biliyorsunuz 6 tek bir çift, sonra 1 2 3 4 5 6 sıra hiç arttırım yapmadan sık iğne ördük. Burada bakın şurada bir arttırım sıram daha var. Gene aynı şekilde 6 tek bir çift, sonra 1 2 3 4 5 6 sıra hiç arttırım yapmadan ördüm sık iğne. Sonra bakın 3. 6 tek bir çift arttırım sıram burası arkadaşlar. Burada da 6 tek bir çift arttırdım. Tekrar 6 sıra hiç arttırım yapmadan sık iğne yaptım.
3 kere 6 tek bir çift sırası yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arttırımızı değişiyoruz. Şimdi burada bakın ilmek belicimi buradan çıkardım. Yeni arttıracağım yere koydum. Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi ben çantamı böyle aynı şekilde el 6 tek bir çift yapsaydım çok böyle çan olacaktı. Ben onu istemediğim için burada tek sayılarımı arttırdım. Şimdi 9 tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi buradan başlıyoruz. Çiftimizi yapacağız. Şimdi ilk önde gelen şuraya bir çiftimi yaptım. Bir çift. Şimdi 9 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane tekimizi yaptıktan sonra bir çift yapıyoruz. Yani burada bu arttırmayı da biraz azaltmış oluyoruz. Çünkü zaten ağız kısmı genişledikçe bakın şu şekil tutun. Hani eğer 6 tekte kalsaydık böyle çok açılacaktı. Ben çok açık olmasını istemediğim için arttırmaları azaltmaya çalıştım daha doğrusu. Tekrar arkadaşlar 9 tek 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın 9 tane tekimi yaptım ve tekrar bir çift yapıyorum. Bir çift. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da 9 tek bir çift olacak şekilde bu işaretleyicinin olduğu yere kadar yapıyoruz. Dediğim gibi bu gösterdiğim gibi bu taraflarda eğer 9 tane 10 tane sık iğne kalıyorsa buraya çift yapmadan bitiriyorum. Çünkü burayı çiftle bittiğimiz için. Şimdi arkadaşlar 9 tek bir çift yaptıktan sonra aynı bu dipteki gibi 6 sıra hiç arttırım yapmadan 6 sıra düz sık iğne örüyorum. Burada da arkadaşlar bakın bu ilk 9 sıra bakın yaptığım arttırım burası. 1 2 3 4 5 6 sıra düz sık iğne ördüm. Bakın burada bir tane daha 9 sıra arttırması var. Tekrar 9 tek bir çift sırası. Tekrar 1 2 3 4 5 6 sonuncuyu da bir sıra daha yapmışım 7 sıra. Yani bu 9 tek bir çift sıra arttırmasını 2 kez yapıyoruz. Yani alttaki arttırmalarımız 3 kereydi. 6 tek bir çift. Yukarı doğru da 2 sıra 9 tek bir çift sıramız var. Aralarında tekrar 6 sıra sık iğne var. Hiç arttırım yapmadan arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arttırma sırma yapacağım. Onun üzerine 9 onun üzerine pardon arttırmamı yaptıktan sonra 6 sıra aynı aşağıdaki gibi hiç arttırım yapmadan sık iğne döneceğim. 6 sıra sık iğneden sonra tekrar 9 tek bir çift 9 tek bir çift tek şeklinde bir kez daha arttırmam var. Ondan sonra tekrar 6 sıra daha arttırmadan sık iğne yapacağım ve ağız kısmına geçmeden önce ben bir sıra daha sık iğne yaptım. Yani son sıramız 7 sıra sık iğne olacak ve bir de kenar oyamız var arkadaşlar. Ben şimdi arttırımımı yapıyorum. 6 sıra sık iğne yapacağım. Tekrar bir daha 9 tek bir çift arttırım yapacağım. Tekrar bu arttırımdan sonra 7 sıra son sıramıza birlikte 7 sıra sık iğne yapacağım ve ağız oyasına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben buraları tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. 9 tek bir çift sırasından sonra bakın 1 2 3 4 5 6 şuradan bakın burayı saymıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Şimdi buradan artırım yapmıştık ya. 1 2 3 4 5 6 sıra hiç arttırmadan sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi son arttırma sıramdayım dediğim gibi. Burada da aynı şekilde bir çift yapıyoruz. Ve 9 tane tek yapıyoruz. Aynı buradaki arttırmamız gibi. 9 tekimizi yapıyoruz. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 tek, 1 adet çift. Şimdi arkadaşlar bu son arttırma sıramızdı. Bu sırayı arttırmamızı tamamladıktan sonra şimdi şöyle şunu da şöyle yukarı alalım. Bakın. Şöyle arttırmamın üzerine koyuyorum. Bu son sıramız zaten arkadaşlar. Artık koymasanız olur ama saymak açısından size kolaylık sağlar. Şimdi arkadaşlar 9 tek bir çifti yapıyoruz. İşaretleyicinin olduğu yere kadar. Sonra artık sık iğne sıramız var. Bundan sonra arttırım yok arkadaşlar. Burada normalde aralarda 6 sıra yapıyorduk ya sık iğneyi. Burada 7 sıra yapacağız. Bitiş olduğu için ben 7 sıra boyunu o şekilde ayarladım. 7 sıra sık iğne yapacağım ve sonra bakın şu şekilde ağız kısmının oyası var. Dediğim gibi şimdi arttırmamı yapacağım. 7 sırada sık iğne yapacağım arkadaşlar. Hiç arttırım yapmadan. Sonra ağzının kenarındaki oyaya geçeceğiz arkadaşlar. Ve çantamızı tamamlamış olacağız. Sonra ölçüsünü, uzunluğunu, genişliğini size santim olarak da vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi arttırım sırasını tamamlıyorum. Ve 7 sıra hiç arttırım yapmadan sonra buraya geldikten sonra 7 sıra düz sık iğne yapıyoruz ve ağız kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben orayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın son sık iğne sıramı da yaptım. Çantamızın artık örüm işlemi bitti. Sadece kenar oyası kaldı. Burada dediğim gibi normalde 6 sıra sık iğne yapıyorduk ama bu bitiş sırasını ben 7 sıra sık iğne olarak yaptım. Şimdi burada ağız oyasını yapacağız arkadaşlar. Onu da bakın şu şekilde. Şimdi arada ip yürütüyorduk ama ip yürütmeyeceğiz burada. Şimdi hatta şuradan başlayayım. Şimdi buradan şöyle bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın. Şimdi bir zincir çekiyorum ben. Burada bir adet sık iğne atlıyorum arkadaşlar. Şöyle ikincisinin içine batıp buna ters sık iğne deniyor. Çok elimizi kastırmadan arkadaşlar biraz genişleme payı bırakın. Çünkü ütülendiği zaman da esneyecek. Bakın şöyle bol tutuyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerinin üzerine batıyorum. Tekrar şurayı biraz bol tutuyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine. Bakın. Bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine. Şimdi bir tane sık iğne atlıyorum. Diğerinin şu şöyle bakın diğerinin üstüne batıyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim. Sonra bütün etrafını bu şekilde yapacağız. Bir tane atladım. Diğer sık iğnenin şöyle üzerine bakın atıyoruz. Şimdi bütün kenarları bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şurada nasıl birleştirdiğimi de göstereceğim. Sonra çantamızı ütüleyeceğiz arkadaşlar. İç kısmından ütüleyebilirsiniz. Sonra size ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın burada sıra sonuna kadar geldik. Burada bir tane daha kalmış. Bunu da yapıyorum. Bakın. Tekrar bakın bu şekilde ipimi şuradan keseceğim. Şöyle kestikten sonra ister iğne yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde bunu şuraya şu şekilde bağlayacağım. İçeriden doğru alacağım. Bakın şöyle göstereyim, tekrar göstereyim. Şimdi bunu çok soran oluyor. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bakın. İsterseniz böyle içeriden de alabilirsiniz. Şu şekilde içeri doğru çekeceğim. Şöyle. Bakın şöyle. Şimdi bunu da şöyle bir kere daha şöyle üstünden dolandırıyorum ipimi. Bakın. Şimdi bunu aşağı doğru yürüteceğim. İpinizi mutlaka yürütün arkadaşlar. Ben şöyle tabi bunu yaparken de hizasına mutlaka dikkat edin. Şöyle iplerin çıkış noktasına doğru bunu aşağı doğru indirin. Yani ne kadar yürütürseniz o kadar sağlam olur. Birazcık
Döktükten sonra kesebilirsiniz. Ben de o şekilde yapıyorum. İçini temizliyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunu arkadaşlar ütü yapacağım. İç kısmından doğru. İpiniz yumuşaksa buhar vermeyin. Ama ipiniz sert bir ipse buhar vererek ütüleyebilirsiniz. Ve güzel bir formu olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şu şekilde dümdüz pürüzsüz bir formu olacak. İçinden ütü yapabilirsiniz. Şimdi ben ütü yapıp gelip sonra sayılarını, ölçülerini vereceğim size. Evet arkadaşlar, ütümü yaptım. Bakın şu şekilde oldukça düzgün ve muntazam görünüyor. Şimdi arkadaşlar ölçü vereceğim. Şimdi sık iğne sayısı olarak sayarsak tabandan itibaren arttırmamızla birlikte 37 sıra sık iğnemiz var. Kenar oyamız hariç 37 sıra sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi ölçü vereceğim. Çanta videolarda ve resimlerde küçük görünüyor arkadaşlar ama aslında gerçekten değil. Oldukça da geniş bir içi var. Bakın 40-41 santim neredeyse ağız genişliği var. Ve şimdi tabandan şöyle ölçelim. Tabandan yukarıda 25 santim bir yüksekliği var. İçi de oldukça geniş arkadaşlar. Yani bakın. Yani 37-38 şöyle açtığınız zaman tabii o da neredeyse 40 santime yakın oluyor. Şimdi çantamızın ölçülerini verdik. Herkesin elinin ayırı, ipinin kalınlığına göre bu ölçüler oynama yapabilir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar toplamda ne kadar bir ip gitti diyeyim size. Şöyle içinde de ip yürüttük çünkü. Toplamda siz şöyle bir 700 gram ip bulundurun. Çünkü ipin kalınlığına göre de değişir ve her zaman ben şunu söylerim. İpin fazla almanızda fayda var. Yani bir iş yapacaksanız mutlaka biraz fazla alın. Çünkü aynı yerden alsanız bile ton farklılığı oluyor. Bunu ördükten sonra fark edebiliyorsunuz ancak. O yüzden fazla almakta fayda var. Şimdi arkadaşlar çantamızın kabaca yapımı bitti. Üstüne işlemesi var. Onu bir daha sonraki videoda paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu çantanın üstüne istediğiniz her türlü işlemeyi yapabilirsiniz ya da hiç de yapmaya da bilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz. Deri askı da kullanabilirsiniz. Benim kullandığım gibi bakın şu kulplardan gene kullanabilirsiniz. Yani size kalmış tamamen. Dediğim gibi bu videoda sadece şimdi çantayı paylaştım. Bir dahaki videoda da üst işleme kısmını paylaşacağım arkadaşlar. Umarım faydalı olup beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı, beğeninizi eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.